Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin yarım asırlık anne kurabiyesi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1,5 bardak toz şeker, 1,5 bardak yoğurt, kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 bardak sıvı yağ, 1 adet yumurta ekledim. Yumurtam biraz büyüktü. Eğer küçük kullanacaksanız 2 adet kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir paket vanilin ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ekledikten sonra spatula yardımıyla yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına göre alacağı un miktarı değişebilir. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparlarken bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Daha kolay toparlanması için. Hamuru yoğurduktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurumu 15 dakika kadar dinlendirdim. Üzerindeki poşeti çıkartıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi de yanıma aldım. Elimi çok az yağ batırıyorum. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. Bu büyüklük tam geliyor ama isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Yarısını hazırladıktan sonra mutlaka fırını ısıtın. Fırın bir 5 dakika kadar güzelce 180 derecede ısınsın. Eğer fırını açmazsanız yaptığınız kurabiye tarzı tariflerde yayılma yapabiliyor.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için ara ara elinize yapışabiliyor. Elinizi mutlaka sıvı yağ ile güzelce yağlayın. Kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Bir 5 dakika kadar dinlendikten sonra pişirirseniz çok daha güzel oluyor. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını güzelce karıştırdım. Çatal yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla dikkatli bir şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar anne kurabiyelerimi pişirdim. Muhteşem bir şekilde kabardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Sizler kurabiyenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.